Merhabalar. Bugün Yunan mitolojisinde çok önemli bir konu olan altın elma ve üç tanrıça olayından bahsedeceğiz. Bu gerçekten çok önemli bir konu çünkü bizim topraklarımızda Çanakkale'de geçmiş olan Büyük Truva Savaşı'nın da temelini oluşturan bir olay. Altın elma olayı nedir? Altın elma Yunan mitolojisinde tanrıça Tetis ile ölümlü bir insan olan Peleus'un düğün töreninde meydana gelen bir hadisedir. Olimpuslu tanrılar bu düğüne gölge düşmesini istemez ve kıskançlık çatışma tanrıçası Eris davet edilmez bu düğüne. Tabii ki Eris bu durumdan kesinlikle çok rahatsız olur ve intikam almaya karar verir. Birdenbire davetsiz bir şekilde düğünün ortasında belirir. Elinde de koskocaman güzel bir altın elma vardır ve o altın elmayı düğün alanına fırlatır. Altın elmanın üzerinde en güzel tanrıçaya diye yazmaktadır. Bu ibareyi görünce Zeus'un karısı Hera, kızı Athena ve Afrodit altın elmayı almak için, sahip olmak için en güzel tanrıça olduklarını iddia ederler. Ve bu üç tanrıça arasında bir müsabaka başlar. Müsabaka Olympus'ta çözülemez. Tanrılar ve tanrıçalar arasında bu müsabaka sonuçlandırılamayınca Hermes aracılığıyla bu müsabakayı sonuçlandırma görevi yakışıklı Paris'e verilir. Ve bunun neticesinde de Paris bir seçim yapar. O seçimin sonucuna göre de Truva Savaşı patlak verir. Bu müsabakada en önemli olan şey altın elmanın neyi simgelediğidir. Altın elma Yunan mitolojisinde kıskançlığın, çatışmanın, çekişmenin ve bu duyguların meydana getirdiği savaşların, anlaşmazlıkların bir simgesi olarak ortaya çıkıyor. Müsabakanın özellikle kadınlar arasında cereyan etmesi, kadınların içerisindeki o içsel kıskançlık duygularının dışa vurumsal ifadesi olarak da mitolojide bu altın elma yine bu şekilde ilişkilendirilir. Altın elmanın çıkardığı bu durumda Hera, Athena ve Afrodit içlerinden gelen bir kıskançlık duygusuyla, bir ego ile en güzel tanrıça olduklarını tescil ettirmeye çalışırlar. Yani kendileri zaten güzel olduklarının bilincindedirler ama bu iş artık tescil ettirme noktasına geldiği zaman o kıskançlık duygusuyla aralarında çok ciddi bir çatışma ortaya çıkar. Altın elma da bunun ortaya çıkışının simgesidir. Altın elma olayı aslında mitolojide çok önemli bir unsurdur. Çünkü altın elma insanların içerisindeki o kıskançlığı, kendini tescil ettirme, kabul ettirme veya baskın gelme dürtülerinin simgesidir. Yalnız bu dürtüler tanrıça Hera, Afrodit ve Athena'nın kişiliğinde ortaya çıkmıştır ve özellikle de kadınlarla ilişkilendirilmiştir. Athena gücün ve zaferin simgesiyken Hera iktidarın, başarılı bir evliliğin simgesi, Afrodit ise aşkın simgesidir. Bu aynı zamanda kadınların içerisindeki güç mü yoksa başarılı bir evlilik mi yoksa bir aşk mı tercih noktasındaki o çelişkisinin de simgesidir. Özellikle kadınların burada kahraman olması bu olguyla bizi karşı karşıya getiriyor. Altın elma genel olarak çatışmanın simgesiyken özelde de kadınlar arasındaki bu tercihin de simgesi olarak yorumlanabilir. Altın elmanın üzerinde neden en güzel tanrıya değil de tanrıçaya diye yazıyor. Bunun nedeni aslına bakarsanız Yunan mitolojisinin tamamen kadına bakış açısıyla da alakalı. Çünkü Yunan mitolojisine baktığımız zaman Pandora, ilk kadın insanın yaratılışı tamamen insanları cezalandırmak için Zeus tarafından ortaya atılmıştır. Ondan önce tamamen erkekler var ve erkekler gayet mutlu, huzurlu, bolluk içerisinde yaşıyorlardı. Pandora'dan, ilk kadından itibaren erkeklerin dünyasına artık ölüm, kıtlık, hastalık, savaşlar girmeye başladı. Bu bakış açısını yine altın elma olayında farklı bir düzlemde görüyoruz ama bu sefer kadının erkeğe getirdiği sıkıntının yanı sıra, çünkü Truva Savaşı'nın nedeni de bir kadındır, Helen'dir. Kadının erkeğin dünyasına getirdiği savaşın yanı sıra kadınların arasındaki o kıskançlık, çekememezlik duygularına da ciddi bir vurgudur. Burada Eris'i nasıl konumlandırmamız gerekiyor? Eris altın elma olayında en önemli karakterlerden biridir. Çünkü kendisi kıskançlık ve çatışma tanrıçasıdır. Ortaya bir altın elma atması Eris'in kişiliğiyle son derecede uyumludur. Burada intikam alma güdüsüyle hareket ediyor. Eris'in kişisel özelliklerine baktığımız zaman bu son derece doğru bir harekettir, doğru bir hamledir. Eris'in altın elmayı ortaya atması ve bu altın elma için üç tanrıçanın
farklı farklı özelliklerini öne sürerek altın elmayı almaya hakkı olduğunu iddia etmesi onların içsel dinamikleriyle alakalıdır. Eris, toplumu meydana getiren bu fertlerin içsel dinamiklerini, duygusal süreçlerini, toplumun sosyopsikolojik yapısını çok iyi bilen bir uzmandır. Bunu anlıyoruz. Çünkü böyle bir çatışmayı ortaya çıkarabilmesi için, ateşleyebilmesi için toplumu da gayet iyi tanıyor olması gerekiyor. Peki bu müsabakayı neden bir tanrı değil de bir insan Paris sonuçlandırdı? Baktığımız zaman burada karar verme yetkisi aslında Zeus'a aitti. Ama Zeus tanrıların lideri, kralı olarak bir sistem, bir düzen meydana getirmiş idi. Onun karar vermesi tarafsızlığına gölge düşürecekti. Hera'yı seçse karısını tutuyor derler. Athena'yı seçse Athena kızı, Afrodit'i seçse Afrodit'in aşkının cazibesine kapıldığı gibi bir takım yanlış çıkarımlara neden olabilirdi. Bu sebepten dolayı Zeus tarafsızlığını bozmak istemedi ve bunun yerine Hermes'in arabuluculuğuyla bu görev bir insana, Paris'e verildi. Hermes uzlaşma tanrısıdır. Hermes için önemli olan uzlaşmayı sağlamak değil, müsabakayı tanrılara minimum zararı vererek sonuçlandırmaktır. Burada Hermes'in asıl odak noktası Olympus'taki düzeni bozmadan bu müsabakayı en doğru, en güzel biçimde bitirmek. Yoksa en adil sonucu almak değil. Bu mitoloji aynı zamanda Yunan mitolojisinin erkeğe olan bakış açısını da gösteriyor bize. İki tane zıt kutup var. Birisi Zeus, olgun bir erkek, iktidar sahibi, güç sahibi bir erkek. Bir düzen, bir sistem oluşturmuş, artık yaşını başına almış. Çok da ciddi tecrübe sahibi olan bir erkek. Ama diğer tarafta daha da çoban olan yakışıklı Paris. Zeki olmasına rağmen Paris son derece tecrübesiz bir erkektir. Kadınlar arasında çok fazla bir tecrübesi yoktur. Ciddi bir toyluğu mevcuttur. Yunan mitolojisi bu iki zıt karakteri vererek olgun bir erkek yüceltiliyor orada Zeus vasıtasıyla. Çünkü Zeus böyle bir tuzağa düşmüyor, Eris'in tuzağına düşmüyor. O planı, o tuzağı seziyor ve tarafsızlığını korumaya devam ediyor. Hermes vasıtasıyla bu görevi bir insana veriyor. Paris ise dağlarda çobanlık yapan bir insan ve tanrıçaları görmenin hayra alamet olmadığını biliyor. Yani belirli bir bilgi düzeyine sahip, son derece cesur, akıllı bir erkek ama aynı zamanda toy bir erkek. O toyluğun verdiği tecrübesizlik ile Hermes gelip, evet korkma, biz buraya geldik tanrılar ve tanrıçalar olarak ama senden sadece bir seçim yapmanı istiyoruz. Bu üç tanrıça arasında en güzeli hangisidir? Onu seçmeni istiyoruz dediği zaman ha evet bir sorun yokmuş diyecek kadar ve o sorunu göremeyecek kadar da tecrübesizdir. Tanrıçaların bu mücadeleyi kazanmak için Paris'e sundukları da çok önemlidir. Ona da değinmek istiyorum birkaç cümleyle. Örneğin Hera kendisine iktidar ve servet vaat etmiştir. Athena zafer ve hikmeti vaat etmiştir ama buna karşılık Afrodit ise ona güzeller güzeli Helen'i vaat etmiştir. Helen, kral Menelaos'un karısıdır, evli bir kadındır ve bu tercih noktasında evet Helen baktığımız zaman Afrodit'in sunduklarıyla gayet uyumlu gibi gözükse de Helen'i tercih etmek Paris'in kendi içsel dinamikleriyle alakalıdır. Çünkü burada Paris hiç kimsenin zorlaması olmadan Hermes'in arabuluculuğu ile bu tercihi kendisi yapmıştır. Gayet de özgür iradesiyle yapmıştır. Bu da onun kendi içsel dinamiklerinin dışarıya vurumsal bir simgesidir. En başa dönersek burada üç tanrıçanın birbiriyle altın elmayı almak için mücadele etmesi kadınların aşk mı, evlilik mi yoksa kariyer mi noktasında düğümlenen sorunlarına rağmen kendilerini yine bir güzellik noktasında tescil etme mücadelesi olarak ortaya çıkıyor ve bu mücadele neticesinde bir insanın, tecrübesiz bir erkeğin almış olduğu yanlış bir kararın yine bir kadın eliyle, Helen'in eliyle nasıl ciddi vahim sonuçlar doğurabileceğinin de anlatımıdır. Çok önemli bir konu olduğu için altın elma ve üç tanrıça konusunu işledik ama tabii Yunan mitolojisi sadece altın elma ve üç tanrıçadan ibaret değil. Diğer konularımızda görüşmek üzere diyorum.